Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce asil gönüllerde taht kurdu diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Heyecanı yüksek bir bölümü geride bıraktık. İlk olarak yangınların arasında kalan Nursema ile videomuza başlayalım. Son bölümde Nursema ile İlhami'nin yaşadığı evde yangın çıkmış ve İlhami kendisini dışarı atarken Nursema alevlerin arasında kalmıştı. O an izleyici olarak nefesimizi tuttuk. Çünkü Nursema'nın böyle bir tehlikenin ortasında kalması ve herkesin çaresizce ne olacağını beklemesi sahnenin etkisini arttırdı. Şans eseri o an orada bulunan Asil ise bir an bile tereddüt etmeden korkusuzca yangınların arasına girdi ve Nursema'yı kurtardı. Yeni bölümde Nursema'nın apar topar hastaneye kaldırılacağını düşünüyorum. Yangının etkisiyle hem fiziksel olarak zorlanacak hem de yaşadığı korkunun ağırlığını kolay kolay üzerinden atamayacak. Asil ise bu süreçte Nursema'nın yanından ayrılmayacaktır. Nursema'nın Asil'e karşı bakışı da bundan sonra değişecektir. Daha önce Asil'e söylediği kötü sözlerden, ona karşı mesafeli duruşundan ve belki de haksız yere kırıcı davranmasından dolayı büyük bir pişmanlık yaşayacak. Nursema'nın Asil'e bir can borcu olacak ve bu can borcu ikilinin arasındaki tüm dengeleri değiştirecek. Ancak burada asıl mesele sadece Asil'in kahramanlığı olmayacak. İlhami'nin bu olaydan sonra nasıl davranacağı da çok önemli. Ben İlhami'nin bu süreçte gereksiz bir kıskançlık yapacağını düşünüyorum. Buluttan nem kapan, en ufak olayda kendisini geri plana atılmış hisseden ve Nursema'nın üzerindeki kontrolünü kaybetmekten korkan bir karakter gibi duruyor. Asil'in hastanede Nursema'nın yanında olması, Nursema'nın ona minnet duyması ve herkesin Asil'i konuşması İlhami'nin içindeki kıskançlığı daha da büyütecektir. İşte tam da bu yüzden Nursema'nın İlhami'den yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacağını düşünüyorum. Ayrıca evlerini kaybeden Nursema ile İlhami'nin bir süre Ünal ailesinin evine yerleşmesi de mümkün görünüyor. Yangından sonra toparlanmak için bir yere ihtiyaç duymaları onları mecburen aile evine götürebilir. Fakat bu yerleşme Nursema ve İlhami ilişkisi için bir kurtuluş değil, tam tersine büyük bir kırılma noktası olabilir. Çünkü Ünal ailesinin evinde zaten herkesin ayrı bir derdi, ayrı bir gerilimi var. Bir de ortada salkım gibi her şeye karışan, sözleriyle insanın damarına basmayı çok iyi bilen bir tehlike var. Salkım'ın İlhami'yi küçük görmesi, onu iğneleyici sözlerle ezmeye çalışması ve Nursema'nın yanında değersiz hissettirmesi oldukça olası. Salkım bir laf eder, İlhami bunu içine atamaz. Salkım onu küçümser, İlhami bunun acısını Nursema'dan çıkarmaya kalkar. Yani ortada sadece evini kaybetmiş bir çift değil, zaten temeli zayıflamış bir ilişkinin tamamen dağılmasına sebep olacak bir aile baskısı da olacak. Nursema bu süreçte İlhami'nin gerçek yüzünü daha net görebilir. İlhami, Nursema'ya destek olmak yerine kendi egosunun ve kıskançlığının peşinden giderse Nursema'nın gözünde de bitmeye başlayacaktır. Ben İlhami ve Nursema ilişkisinin çok uzun ömürlü olmayacağını ve sezon finaline yaklaşırken bu ilişkinin tamamen son bulabileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim Fatih ve Başak'a. Son bölümde hem Başak hem de Fatih zor bir durumun ortasında kaldı. Abdullah'ın Cemo'nun annesinin Başak olduğunu öğrenmesi ve devamında evdekilerin de bu gerçeklerden haberdar olması Başak'ı büyük bir baskının içine soktu. Abdullah'ın tavrı, evdeki insanların fısıltıları ve herkesin bir anda Başak'ı suçlu ilan eden hali Başak için hiç kolay değildi. Fatih'in kafası allak bullak olsa da, Başak'a kızgınlığı ve kırgınlığı olsa da aile fertlerinin Başak'ın üzerine gelmesi onu iyice bunalttı ve sonunda Fatih tarafını net bir şekilde belli etti. Fatih her şeye rağmen Başak'ın yanında durdu. Ona söylenen kötü sözleri göğüsledi. Ailesinin baskısına rağmen geri adım atmadı. Özellikle Emir'in söylediği ağır sözlerden sonra Fatih'in ona saldırması aslında Başak'ı ne kadar sahiplendiğini gösterdi. Fatih belki ilk başta gerçeği öğrendiğinde ne yapacağını bilemedi. Ama sonrasında Başak'ın yalnız bırakılmaması gerektiğini fark etti. Bu da Fatih'in karakteri açısından önemli bir dönemeçti. Ama Başak meselesinde en azından ailesinin karşısında durabilmesi onun için yeni bir sayfa açabilir. Başak ise Fatih'in kendisinin yanında dimdik durmasından etkilendi. Çünkü Başak için bu mesele sadece bir sırrın açığa çıkması değildi. Aynı zamanda Fatih'in ilk fırtınada onu yalnız bırakıp bırakmayacağını görme meselesiydi.
Fatih'in tavrı Başak'a doğru bir seçim yaptığını bir kez daha gösterdi. Bu yüzden yeni bölümle beraber Fatih ve Başak cephesinde suların biraz daha durulacağını düşünüyorum. Abdullah'ın bakışları değişmeyecek. Bazıları içten içe bu konuyu kurcalamaya devam edecek. Ama Fatih ile Başak'ın kendi aralarında daha sakin, daha duygusal ve daha romantik sahneler yaşayacağını düşünüyorum. Her ne kadar bu ikiliyi ilerleyen bölümlerde yeni tehlikeler bekleyecek olsa da en azından kısa bir süreliğine romantik ve iç ısıtan sahneler izlememiz mümkün. Ancak bu sakinlik uzun sürmeyebilir. Çünkü dizimize 136. bölümle beraber Başak'ın abisi Asaf dahil olacak. Başak'ın babasının anlattığı kadarıyla Asaf pek de iyi birine benzemiyor. Hatta tam tersine geldiği anda dengeleri sarsacak. Başak'ın geçmişini yeniden gündeme taşıyacak ve Fatih ile Başak'ın kurmaya çalıştığı düzeni zorlayacak bir karakter olabilir. Asaf'ın gelişiyle Başak'ın hikayesinin azalmak yerine daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Asaf belki Başak'ı koruyormuş gibi görünecek ama aslında kendi hesapları olan, evin içine yeni bir gerilim taşıyan bir karakter olabilir. Fatih de bu noktada yeni bir sınav verecek. Ama şimdilik ben Fatih ve Başak'ın bu krizden daha güçlü çıkacağını ve yeni bölümde aralarında güzel sahneler göreceğimizi düşünüyorum. Son olarak Ömer ve Kıvılcım'dan bahsedip videomuzun sonuna gelelim. Ömer ve Kıvılcım son bölümde yine örnek sahneleriyle izleyicinin takdirini kazanmayı başardı. Bu ikili ne zaman aynı noktada buluşsa, ne zaman birbirlerini dinlese dizinin havası değişiyor. Yeni bölümde romantik yakınlaşmaları sonunda göreceğimizi düşünüyorum. Hem hayatlarında hem de ilişkilerinde yeni bir sayfa açan Kıvılcım ve Ömer bu kez daha sağlam, daha olgun ve ayakları yere basan bir ilişkinin içine girebilir. Sezon boyunca bu ikilinin başına gelmeyen kalmadı. Tam mutlu olacaklar derken bir kriz çıktı. Tam birbirlerine yaklaşacaklar derken başka bir olay patladı. Artık izleyici olarak biz de Kıvılcım ve Ömer'in sürekli sınanmasından yorulduk. Bu yüzden sezon finaline kadar bu ikilinin büyük bir ayrılık ya da büyük bir kopuş yaşayacağını düşünmüyorum. Senaristlerin de bu noktadan sonra onları biraz daha huzurlu, biraz daha romantik ve birbirlerine daha çok güvenen bir çizgide göstermesi gerekiyor. Aralarındaki bağın yeniden güçlenmesi izleyiciye de iyi gelecektir. Ancak Kıvılcım'ın hayatında tamamen sakin bir dönem başlayacak diyemeyiz. Çünkü Çimen tarafında Salkım'la yaşayacağı tartışmalar yeni bölümde yeniden gündeme gelebilir. Her ne kadar Kıvılcım'ın Çimen'le arası bozuk olsa da konu annelik olunca Kıvılcım geri durmaz. Salkım Çimen'in üzerine giderse, onu küçük düşürmeye ya da evin içinde ezmeye kalkarsa Kıvılcım kızıyla sorunları olmasına rağmen onu yalnız bırakmaz. Ama bütün bunlar Salkım'ın Çimen'e hedef almasına sessiz kalacağı anlamına gelmez. Kıvılcım gerektiği yerde yine kızı Çimen'i korur, savunur ve Salkım'a karşı net tavrını ortaya koyar. Böylece hem Kıvılcım ve Çimen arasındaki buzların yavaş yavaş erimesine hem de Salkım'ın evdeki dengeleri daha da karıştırmasına sebep olabilir.